Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, bugün sizlere öyle bir poğaça tarifim var ki muhteşem görseli ve lezzetiyle yapımı oldukça pratik, muhteşem bir gül poğaça tarifi hazırlıyoruz. Buyurun, hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifi nasıl yapmışım hemen detaylarına geçelim. Genişçe bir yoğurma kabına 250 ml sütü alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket kuru instant mayayı da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Sütünüzü mümkünse ocakta bir miktar ısıtın. Sıcağa yakın ılık süt kullanacağız. Üzerine 1 adet yumurta, 5 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettikten sonra tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Videonun sonunda da göreceksiniz. Puf puf yumuşacık bir poğaça oluyor arkadaşlar. Size tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Evet, yavaş yavaş un ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Öncelikle böyle bir tahta kaşık kullanarak karıştırıyorum. Unu lütfen yavaş ve kontrollü ekleyelim. Sert bir hamur değil, oldukça yumuşak bir hamur elde etmeliyiz. Tarif için yaklaşık 3-3,5 su bardağı un yeterli olacaktır. Tarifte kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitredir. Evet, artık elimle yoğurmaya geçebilirim. Kanalımda bir sürü poğaça tarifi yapıp paylaştım arkadaşlar ama bu poğaça tarifi gerçekten muhteşem oldu. Sizlere de ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Hamurum bu şekilde kıvam aldıktan sonra yaklaşık 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ile elimi ve hamuru yağlayarak bu şekilde toparlıyorum. Tüm hamur işi poğaça tariflerinizde hamuru yoğurduktan sonra son olarak bu şekilde sıvı yağdan yardım alırsanız daha fazla un ekleyerek hamurunuzu sertleştirmeden ideal kıvamda bırakmış olacaksınız. Üzerini streç filmle kapatarak yaklaşık 40-45 dakika ılık bir ortamda mayalandıralım. Evet, görmüş olduğunuz gibi hamurumuz güzel bir şekilde mayalanmış. Artık hamurumuza şekil verme aşamasına geçebiliriz. Öncelikle bu şekilde mayasını aldırıyorum hamurumun. Sonrasında hamuru tezgaha alarak işe başlıyorum. Bu arada tarifte kullanmış olduğum malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Hamuru videoda görmüş olduğunuz gibi 9 eşit parçaya bölelim. Ve her birini elimize alarak yuvarlayalım, beze haline getirelim. Hamurun kıvamı oldukça güzel, sizleri yaparken zorlamayacak bir kıvamda. Evet, tamamını aynı şekilde elimle yuvarlıyorum, beze haline getiriyorum. Üzerini bir mutfak beziyle kapatalım ki kuruma olmasın. Bezelerden bir tanesini hafifçe un serpmiş olduğum tezgaha alıyorum ve oklava veya merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Burada ben minik bir oklava kullandım ama merdane kullanarak da aynı işlemi yapabilirsiniz. Sonrasında bir bıçak veya benim gibi bir rulet kullanarak hamurumuzu 12 eşit parça olacak şekilde dilimleyelim. Yapımının kolaylığına gerçekten inanamayacaksınız. Dilimlediğim parçaları şöyle kenara alıyorum ve şeklimi vermeye başlıyorum. Videoda görmüş olduğunuz gibi her bir parçayı hafif üst üste gelecek şekilde yerleştirelim. 12 parçanın tamamını aynı şekilde dizerek hamurumu hazırlıyorum. Ve en uç kısımlarını parmağımın ucuyla hafif bir şekilde bastırıyorum ve uç kısmından başlayarak bu şekilde sarıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi gül şekli ortaya çıktı. Alt kısmını hafifçe bastırdıktan sonra yapraklarını oluşturan kısımları bu şekilde düzelterek tam olarak gül şekli elde ediyorum. Hazırlaması işte bu kadar pratik arkadaşlar. Hemen sizler için hızlı bir şekilde bir kez daha göstereceğim. Yapması da yemesi de çok keyifli, çok pratik bir tarif arkadaşlar. Çay saatlerinizin gözde tariflerinden olacak. Evet, yine dilimlemiş olduğum parçaları bu şekilde hafif üst üste gelecek şekilde diziyorum ve bir ucundan başlayarak sarıyorum. Hazırlamış olduğum poğaçalarımı tepsiye dizerek önceden ısıtmış olduğum 50 derecelik fırında bekletiyorum. Burası püf noktası arkadaşlar.
Hazırladığınız poğaçaları 50 derecelik ısıtılmış fırında bekleterek ön mayalama yapmış oluyoruz. Bu şekilde puf puf yumuşacık poğaçalar elde etmiş olacağız. Evet, görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten şahane bir poğaça oluyor arkadaşlar. Görüntüsü kadar lezzeti ve kıvamı da muhteşem bir poğaça tarifi. Sizlere de ısrarla deneyin diyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi fırında mayalanmışlar. Bir miktar kabarmışlar bile. Bu güzel poğaçalarımız artık pişmek için hazırlar. Hemen üzeri için ayırmış olduğumuz 1 adet yumurta sarısı ve üzerine 1 yemek kaşığı sütü ekliyorum. İkisini birlikte güzelce çırparak poğaçalarımın üzerine bolca sürüyorum. Bu arada fırınımızı 180 dereceye yükselterek ön ısıtma yapalım. Poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika üzerleri kızarana kadar pişireceğiz. Ben sadece yumurta sarısı ve süt kullandım üzerinde. Dilerseniz haşhaş, susam veya çörek otu vesaire de kullanabilirsiniz. Piştikten sonra üzerine pudra şekeri serperek de servis edebilirsiniz. Evet, poğaçalarımız mis gibi piştiler bile. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten şahane oldular. Üzerini böyle bir mutfak beziyle kapatarak poğaçalarınızı soğutursanız yumuşacık poğaçalar elde etmiş olacaksınız. Kuruma vesaire olmayacaktır. Hemen sizler için şöyle iç dokusunun kıvamını göstererek veda ediyorum. Afiyetle kalın, hoşça kalın.